Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde Procreate'in kısa yollarını inceleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Gördüğünüz gibi burada benim yaptığım çalışmalar var. Burada da Procreate'in bana örnek görsel olarak verdiği 4 tane görsel var. Diyelim ki ben bunları yanlışlıkla sildim. Hayda, gitti şimdi. Ben bunları geri nasıl getirebilirim? Procreate arayüzümüzdeyiz. Procreate logosuna bastık. Örnek resimleri yükle dedik. Örnek resimlerimi otomatikman yükledim. Daha sonra vakit kaybetmeden hemen tekrardan çalışmalarımızın içine girelim. Görselimize girdik. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şu kısa yoldan başlamak istiyorum ben. Şurada benim bir rengim var. Bir çizim yaptım diyelim. Bir çizim yaptım ya da bir çizime devam ediyorum. Şuradaki rengi ben almak istiyorum. Şuradaki mor rengi nasıl alabilirim? Yakınlaştırıyorum. Tek parmağımla üzerine bastım. Ve gördüğünüz gibi bir ufak yuvarlak çıktı. Bu yuvarlakta istediğim renk tonunu alabiliyorum. Şöyle gösterdiğim zaman altında yeşil. Şöyle daha iyi görebilirsiniz. Altında yeşil, üstünde de gezindiğim renk tonu hangisi ise o oluyor. Beyaza biraz daha yakın bir tonu seçtim. Şöyle yukarılara çıktıkça o tonu alıyor. Şöyle yeşilin üzerine geleyim. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. İstediğim renk tonunu bu şekilde seçebiliyorum. Seçtim. Tekrardan boyayacağım dediğim anda o renkle çalışabiliyorum arkadaşlar. Ayrı olarak bunu nasıl yapabilirim? Şurada bizim bir ikonumuz var. Tam şu köşede. Tam şurada. İmleci büyütmekle opaklığı azaltıp arttırmanın hemen ortasındaki. Oradaki imleci bir kere basıyoruz. Şurada bizim ikonumuz çıkıyor. Şu ikonu alıp istediğimiz yere gezdirebiliyoruz. Gezdirdiğimiz zaman istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Şurada böyle seçtiğimiz, gezdiriyoruz. Gezdirdiğimiz zaman da istediğimiz rengi seçebiliriz. Rengimi seçtim, bıraktım ve istediğim gibi boyamamı yapabiliyorum. Bu da 3. kısa yolumuzdu. Hemen devam edelim. Şimdi benim elimde gördüğünüz gibi bir resim var. Örnek veriyorum. Bu çalışmayı ben yaptım tamamen ama yanlışlıkla silindi ya da bütün katmanları gitti. Sadece tek görsel olarak elimde sadece bir tanesi bulunuyor. Sadece bir tane görsel bulunuyor ve ben şuradaki şu fanusu kopyalamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Hemen onu da göstereyim. Şöyle yakınlaştık görselimize. Şurada serbest çizim aracımızı seçtik. Serbest çizime geldik ve sayfamı ayarlıyorum. Şuradan yuvarlak bir şekilde fanusumu çiziyorum. Şöyle sonuna kadar aldım. Son noktaya bastım. Şöyle yakınlaştığım zaman görüyorsunuz şurada bir grilik var. Sadece bu topun dışında. Şöyle topuma yakınlaştım. Topun dışında yani fanusun dışındaki yerleri ben diyorum ki şu fanusu ekle. Ekleyi seçtim. Kopyala ve yapıştır dedim. Fanusu seçtim. Yani şu geçiş olan yerler iptal. Sadece fanus. Fanusu ekle işaretledim buradan. Kopyala ve yapıştır dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kopyaladı. Ben şunu alıp şu çalışmayı alıp istediğim yere kopyalaya taşıyabilirim. Şöyle geldim, quiz bulanıklığımı da verdim. Orada bir ay yapmak istedim ve bunu yaptım. İstediğim gibi taşıdım. Bu da size vereceğim pratik bilgilerden 4.'süydü. Daha sonra şu katmanımı da birleştireyim. Daha sonra devam ediyorum. Şimdi bu katmanımız var bizim. Ben bunu çoğaltmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim arkadaşlar? 3 parmağımızı kullanacağız burada. 3 parmağımı yukarıya doğru kaldırdım. Gördüğünüz gibi şu çalışmamız açıldı. Burada kes, kopyala, hepsini kopyala, yapıştır, kes, yapıştır ve kopyala, yapıştır var. Şimdi burada zaten direkt otomatik bir şekilde kes, yapıştır, kopyala, yapıştır demiş bize. Buradan otomatikman kopyalayıp yapıştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane çalışma daha elde ettim. 3 parmağımı kullanaraktan. Bu işlemimi 2 parmağımı basarak geri aldım. 3 parmağımı basarak da ileri sarabiliyorum. Şöyle 3 parmağımı kullanaraktan kaldırdım. Kopyala ve yapıştır dedim tekrardan. Alıp taşıdım buraya, okey dedim. 3 parmağımı kullanarak, 2 parmağımı kullanarak geri aldım.
2 parmağımla bastım. 3 parmağımı kullanarak bastım. İleri aldım. Geri, ileri, geri, ileri. Bu kadar basit arkadaşlar. Şöyle yakınlaşarak çalışmak istiyorum ben. Şöyle fırçamı bastım. Gördüğünüz gibi şu böyle yuvarlak bir çerçeve imleç çıktı. Şimdi bazı arkadaşlarımızda bu görünmeyebilir. Bunu nasıl görebilirsiniz? Hemen onu göstereceğim size. Eylemlere girdik. Eylemlerden tercihlerimize geldik. Tercihlerimizden fırça imlecini kapat dedim arkadaşlar. Şu an fırça imlecim kapalı. Boyuyorum ama imlecimi göremiyorum. İmlecime geldim. Fırça imlecimi açtım. Gördüğünüz gibi imlecimin büyüklüğünü görebiliyorum. Buna göre çizimlerime devam edebilirim. Yani eylemler, tercihlerimden, fırça imlecimden bu ayarı yapabiliyorsunuz. Bu ayarı yapabiliyorsunuz. Fırça imlecinizi açabiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi benim arayüzüm beyaz oldu. Bunu nasıl yaptım? Tercihler bölümüne geldim yine. Eylemler bölümüne geldim. Eylemlerde tercihler bölümüne geldim. Tercihler bölümünde ışıklı arayüz var. Bunu kapatırsam siyah olur. Açarsam ışıklı, yani beyaz bir arayüz olur. Ben siyah kullanmayı tercih ediyorum. Kapattım.